Garip bir kaderin ağırlığının üzerimizde olduğundan, ne Frei Antonio, ne de ben, bir an bile şüphe ettik. Bu sıradan bir tesadüf değildi. Bizi bir arada tutan şeyin çok daha büyük bir güç olduğuna inanıyorduk. Ve bu inançla birlikte, elimize olağanüstü araçlar geçmişti. Çok uzak yerlerde, ama neredeyse tam aynı anda ortaya çıkan bu iki eski kağıt. Bunlardan biri tek başına anlamsız kalırdı. Ama ikisi birlikte, dünyanın tüm tarihinde eşi görülmemiş bir keşfe giden yolu açıkça gösteriyordu. Önümde ne kadar büyük bir macera olduğunu anladığım an ve bu maceradan ne kadar büyük bir şöhret kazanacağımı düşündüğüm an, tüm konuyu arkeolog arkadaşlarımdan gizli tutmaya karar verdim. Ta ki onlara ne yapmak istediğimi değil, gerçekte ne olduğunu söyleyebileyim. Çünkü o onuru kimseyle paylaşmak istemiyordum. Dünyaya duyurulduğunda benim olacak olan o onuru. Hayatta kalan bu gizli topluluğun araştırılması, kirlenmemiş, tarih öncesi zamanlardan gelen bu topluluğun keşfi, yalnızca bana ait olmalıydı. İçimde güçlü bir istek vardı ve Frei Antonio'nun isteğini de büyük bir memnuniyetle kabul ettim, keşif projemiz yurt dışında yayımlanmamalıydı. Çünkü anladığım kadarıyla, bu gizlilik, yalnızca içimizdeki insani zayıflıktan doğuyordu. Başka hiçbir arkeologun bu keşfin onurunu benimle paylaşmaması konusunda kararlıydım. Frei Antonio da kendi payı için aynı kararlılıktaydı. O yoğun ve putperest karanlık bölgeye Hristiyan inancının parlak ışığını taşımanın şanı, yalnızca ona ait olmalıydı. Eğer bu bir günahsa, kesinlikle birçok azizin de paylaştığı bir günahtı. Kutsal Aziz Francis bile, Metz Konsili'nde takipçilerini putperest dünyaya Hristiyanlığı vaaz etmek için gönderirken, en çekingen olanı kendine, Suriye ve Mısır'ı seçmişti. Umuyordu ki o topraklarda görkemli bir şehitlikle emeği taçlandırılsın. Ve belki de Frei Antonio, bu büyük örneği hiç aklından çıkarmamıştı. Ama onurları bu şekilde kendimize saklarken, bu kadar büyük bir arkeolojik keşfi ve bu kadar büyük bir Hristiyan fethini yalnız ikimizin gerçekleştirmesinin ihtiyatlı olmayacağını da biliyorduk. Geçmemiz gereken bölge, vahşi Kızılderili kabilelerinin saldırılarıyla doluydu. Ve iki yalnız adamın, savaş sanatından bihaber iki adamın, bu tehlikeyi atlatması neredeyse imkansızdı. Vahşilerden kaçsak bile, pek çok tehlikeyle karşılaşabilirdik. Ama daha büyük bir grup, güvenle geçebilirdi. Kendi adıma itiraf etmeliyim ki, yanımda kendi vatandaşlarımı getirmek istiyordum. Meksikalıların cesaretine duyduğum saygı sonsuzdur. Ama tehlikenin kapıya dayandığı anlarda, özellikle birkaç adamın vahşi bir kalabalığa karşı sırt sırta durduğu o anlarda, Anglo-Sakson kalplerin ve Anglo-Sakson sırtların en dayanıklı olanlar arasında yer aldığına inanıyordum. Ne var ki kendi dünyamda böyle bir Anglo-Sakson birliğini nereden bulacağımı, hiçbir zaman görememiştim. Bir öğleden sonra, Frei Antonio'nun sakristiyasında savaş gücü meselesini konuşuyorduk. Toplantılarımızın çoğu orada yapılırdı. Çünkü her adımı dikkatle düşünerek hareket ederdik. Az sayıda Otomi Kızılderilisi ve Frei Antonio'nun tanıdığı iki cesur genç teğmen, bize katılmaya geldi. Bu planı benimsemeye istekliydim, çünkü başka bir plan da yoktu ortada. Ama bu iki gençten pek hoşlanmamıştım. Frei Antonio da kabul etti, genç müttefiklerimizin dikkatsizlikleri yüzünden amacımızı ifşa etme ihtimalinin hiç de küçük olmadığını. Bu yüzden, pek de iyi bir ruh haliyle değil, konferansı bitirip otele döndüm. Otel avlusuna girerken Pablo'nun sesini duydum. Kahkahalar ve biraz da İngilizce karışık bir ses. Ve birinin, berbat İspanyolcayla şöyle dediğini duydum. İşte başka bir melodi için bir medio, oğlum. Eğer eşeği tekrar dans ettireceksen, sana gerçek bir şey vereceğim. Galeriyi destekleyen taş sütunlardan birinin arkasına geçtim, görmek için, fark ettirmeden. Avlunun karşı tarafında, Pablo ve El Sabio ile birlikte, iki adam duruyordu. Öyle belirgin tipleri vardı ki, onları ayda bir görsem bile Amerikalı olduklarını anlardım. Biri uzun boylu, ince bir adamdı. Geniş kolları, derin göğsü ve geniş omuzlarıyla, bu uzun kolların ne kadar güçlü motorlar olduğunu hemen anlıyordunuz. Yüzü neredeyse tamamen ağır siyah bir sakal kaplıydı. Çıkıntılı alnı ve altındaki kararlı siyah gözleri, ona büyük bir enerji ve güç dolu bir ifade veriyordu. Diğeri kısa ve kalın yapılıydı. Kalın bir boyun üzerinde, sağlam oturan büyük yuvarlak bir kafa. Temiz tıraşlı olmasıyla dikkat çekiyor, çenelerinin genişliği ve kare yapısıyla göz alıyordu. Neşeli mavi gözleri vardı.
Ve tacı, elinde tuttuğu yıpranmış derbi şapkasının altında, bilardo topu kadar çıplaktı. Şapkayı çıkardığında, kısa kesimli kırmızı saçları görünüyordu. Bu iki adamla daha önce tanışmıştım. Moralya'ya ilk geldiğimde karşılaşmıştık ve birkaç haftadır onları düzenli olarak görüyordum. Her gün yemeklerimizde buluşuyorduk. Ve ne kadar çok görsem, o kadar çok seviyordum onları. Uzun boylu adam Rayburn'du. Yeni demiryolunun inşaat mühendisi. Diğeri ise Yang'du, demiryolu şirketinin yük taşıma ajanı. Görevi, keskin zekasıyla tam da kendisine yaraşır biçimde, yolculuk sırasında yoldan sapmış yükleri bulmaktı. Bu iki adam da uzun süredir zorlu ve tehlikeli bölgelerde yaşamıştı. Ve içgüdüsel olarak hissediyordum, sonradan tam olarak anladım da, ikisinin de son derece sadık, kararlı ve cesur insanlar olduğunu. Orada, avluda güldükleri şey, Pablo ve El Sabio'nun sergilediği olağanüstü bir gösteriydi. Pablo, ağız organuyla bir şeyler çalıyordu. Yang'un o sabah ıslık çaldığı, pinafordan alınmış bir havanın son derece Meksikalılaştırılmış bir versiyonuydu bu. Ve bu müzikle birlikte, en acı verici ama kararlı bir ifadeyle. El Sabio ayaklarını kaldırıyor, vücudunu sallıyor, başını öne eğerek bir tür dans ediyordu. Pablo'nun ayrılmış eli sallayarak ritmi yönetiyordu. Zavallı küçük eşeğin uzun kulakları, bu makul olmayan hareketlere itiraz eder gibi sağa sola sallanıyordu. Tüylü kuyruğunu acıyla kıpırdatıyordu ara ara. Ama efendisi vazgeçmiyordu ve Pablo'nun kahkahası o kadar güçlendi ki artık ağız orgunu çalamaz oldu. El Sabio'ya dinlenme verildi. Dansı sona ererken şunu söylemeliyim. El Sabio'nun yüzünde, hiçbir eşeğin taşımayacağı kadar ince bir küçümseme ifadesi vardı. "Merhaba, Profesör." Yang beni görünce seslendi. "Antikacılığı bırakıp sirk işine mi girdin? Bu kıyafet ve bu hayvan. Eyaletlere döndüğünde sana servet kazandırır. Kendiniz çalıştırmak istemezseniz, ben sizin için hisse karşılığı çalıştırırım. Ve sanırım Rayburn da palyaço olmaktan memnun olur." İyi bir palyaço olurdu, Rayburn. "Şu an ikimiz de işsiziz ve iş arıyoruz." "İşsiz derken ne demek istiyorsun?" dedim, ellerini sıkarak. "Demiryoluna ne oldu?" "Ah, demiryolu bir kavga etti kendi içinde," dedi Yang. "Bono sahipleri arasında bir anlaşmazlık çıktı, inşaat durdu, masraflar kısıldı ve neredeyse tüm ekipler dağıldı. Sanırım Rayburn ve ben bu gürültüye dayanabiliriz, şirket de dayanabilirse. Bu lanet olası ülkeden çıkmak istiyordum zaten uzun zamandır. Sanırım şansım yaver gitti. Keşke biraz daha azami olsaydı. Çünkü Tanrı'nın ülkesinde özellikle görmek istediğim bir şey kalmadı. Sirkinizi başlatmak istiyorsanız, hazırız hemen. Bu eşeği ve bu kıyafeti nereden buldun? İkisi de harika ve kesinlikle yanlış bir kombinasyon. Palyaço olarak size güvenilemem galiba, Profesör, dedi Rayburn. Ama kapıcı ya da benzeri bir şey olarak gidebilirim. Neyse, sirke gitmemiz gerekmeyecek sanırım. İşsiziz, evet, bu bir gerçek. Ama şirket bize hakkımızı ödedi. Önümüzdeki ayın sonuna kadar tam ödeme ve Saint Louis'e dönüş biletleri. İyiyiz. Yang doğrudan eve gidecek ama ben biraz daha dolaşmayı düşünüyorum. Bu ülkenin medeni bölgelerini görmek istiyorum. Buraya geldiğimden beri neredeyse hiç vahşi doğadan çıkamadım. Eski tapınakları ve benzeri şeyleri de görmek isterim. Bana bir rota çizer misin, Profesör? Başlamak için iyi bir harabe neresi var? Bu iki adamı avluda gördüğüm andan itibaren, içimde bir karar oluşmuştu. Onları Fray Antonio ile birlikte, gizli şehri arayışımıza katmak istiyordum. Ve söyledikleri her şey bunu kolaylaştırıyordu. Zira onlara karlı işlerini bırakmalarını istememe gerek yoktu artık. Bu yüzden sirk hakkında şakalaştık biraz, kayıtsız şeyler konuştuk. Sonra hep birlikte La Soldad'da neşeli bir akşam yemeği yedik. Bana her zaman çok özgün bir isim gibi gelmiştir bu restoran için. Akşamın ardından onları odama götürdüm, puro içmeye. İyi bir yemek ve iyi tütünün yarattığı rahat ruh halinde, elimde harika bir proje olduğunu açtım onlara. Tüm hikayeyi başından anlattım. Kızılderili köyündeki garip maceradan, Cacike'nin farkında olmadan bana verdiği kağıdın ve altın sembolün hikayesinden, Fray Antonio'nun keşfinden ve ortak bulgularımızın bizi nasıl bu noktaya getirdiğinden, İspanyolların Meksika'yı fethetmeden çok önce, kendi içinde gelişmeye devam etmiş, değişmeden kalmış bir Aztek topluluğunun var olduğuna kesin olarak inanıyorduk. Arkeoloji bilimi için paha biçilmez bir kazanım olacaktı bu.
Ve Frei Antonio'nun vaazlarıyla bu ilkel topluluk üzerinde yaratılacak etkinin titiz ve doğru bir kaydı, dünya tarihinde bir ilk olurdu. Putperest bir halkın önyargısız gözlerle Hristiyanlık doktriniyle buluştuğu ilk an. Davamı olabildiğince parlak bir şekilde sundum. O kadar parlak ki, kalbimde ateşlendi anlatırken. Onları içtenlikle davet ettim, insanlık bilgisinin toplamını artıracak bu büyük esere katılmaya. Ve bitirdiğimde, Young derin uykudaydı. Rayburn uyumamıştı. Söylediklerime belirli bir ilgi duyduğu belliydi. Ama heyecanıma tam olarak ortak olamaması cesaretimi kırdı. "Görüyorsunuz, profesör," dedi, "gerçek şu ki vakit ayıramam. 1-2 ay, belki. Ama siz bunu yıllarca sürecek bir iş gibi düşünüyorsunuz. Ve ben 1 yılı, hatta buna yakın bir süreyi bu iş için veremem. Annem ve kız kardeşim Cape Cod'da beni bekliyor. Geçimimi sağlamam gerekiyor. Bu işte yeterince şan ve zafer var. Paylaşmak isterdim elbette, ama şan bir lükstür. Ben karşılayamam. Paranın olduğu yerde çalışmam lazım." Rayburn'un sesi Young'u uyandırmaya yetti. Uykulu gözlerle pratik konuşmayı dinledi, büyük bir esneme yaparak şöyle ekledi. "Evet, tam olarak bu. İkimiz de sağlıklıyız burada, profesör. İstediğimiz şey somut nakit. Eğer planında para varsa hemen katılırım. Ama yoksa, o zaman bu akşam değil, profesör. Başka bir akşam. Para yok mu?" dedim. "Sana var olduğunu söylemedin mi? Bu gizli şehirde, dünyanın başlangıcından beri tek bir yere getirilmiş en büyük hazine saklanıyor. Yok mu öyle?" diye atıldı Young büyük bir enerjiyle. "Tek kelime yok. Uyurken söylediyseniz duymadım." "Ne o, hazineden mi bahsediyorsun, Rayburn? Şimdi uyanığım ve uyanık kalırım. Böyle bir şey konuşulacaksa. Şimdiye kadar hazineden kesinlikle bahsetmedin, profesör," dedi Rayburn. "Ben de duymak isterim. Eğer bu bilimsel keşif gezisinin içinde bir hazine avı da varsa, konuya bambaşka bir yüz getirir bu. Saf ve basit bilimsel araştırma için bütçem yok. Ama içinde para da varsa, bu çok farklı bir şey. Anlat bize, profesör. Eğer yüzeydeki işaretler iyi ise, içeri gireceğime güvenebilirsiniz. İtiraf etmeliyim ki, bu genç adamların ilgisini çeken şeyin hazine olduğunu görünce biraz hayal kırıklığına uğradım. Bahsetmeyi bile unuttuğum o kadar önemsiz saydığım bir ayrıntıydı bu. Ama sonunda, maceramıza katılmalarının nedeni ne olursa olsun, onların varlığına büyük ihtiyacımız vardı. Bu yüzden gizli hazinenin büyüklüğü hakkında geniş ayrıntılar verdim. Gözleri parladı. Kanları beyinlerine öyle doldu ki, alınlarına kadar kızardılar. Nefesleri kısaldı. Ve itiraf etmeliyim ki, konuştukça benim de nabzım daha hızlı atıyordu. Bu hazineyi daha önce hiç bu kadar derinden düşünmemiştim. Bilimsel keşfin heyecanına o kadar gömülmüştüm ki, ama şimdi, sonsuz bir servetle ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. Ve keşiflerimi dünyaya sunabileceğim o muhteşem biçimin hayali, beni büsbütün sarstı. Lord Kingsborough'un büyük eseri bile, benim prekolomb bulgularımın yanında umutsuz bir önemsizliğe gömülecekti. Aztek hazinesi, o gizli vadide saklanan, bir ulusun fidyesiydi. "Bizimle gelir misiniz?" diye sordum, açıklamam sona erince. "Peki, gülümsemeli miyim, profesör?" dedi Young, kendine özgü o cevabıyla. "Artık beni de say," dedi Rayburn. "Ve hiç şüphe yok. Evet, Jav, Palgrave, payımın bir kısmıyla Cape Cod'u tamamen satın almak istiyorum." Böylece, partimizin yapısı belirlendi. Frei Antonio, Tanrı aşkına katıldı. Ben, bilime olan sevgimden. Young ve Rayburn ise, altın aşkı için. Küçük Pablo'ya gelince, ona katıldığı söylenemezdi tam olarak. O sadece, devam etti. Frei Antonio, güçlü bir grup oluşturduğumu söylediğimde çok memnun oldu. Rayburn ile Young'u gördüğünde onlarla konuştu. Gerçi Young'un İspanyolcası berbat olduğundan bu konuşma pek bir anlam taşımadı. Ama o da benim kadar tatmin oldu. Amaçlarımız için bu iki adamdan daha iyisini bulamazdık. Bu konferansta hazırlıklarımızı kısa sürede tamamladık. Rayburn'un mühendislik partilerini donatma konusundaki deneyimi, sahada hızlı ve etkili bir grup kurma konusunda tam olarak ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi ona vermişti. Sefere ilişkin tüm pratik konularda, öncülüğü o üstlendi. O ve Young zaten ulusal sınır kıyafetine sahipti. Bir Winchester tüfeği ve büyük bir tabanca. Bunlara bir tabanca daha eklediler. Ben de kendimi benzer şekilde donattım, bir çift tabanca ve bir Winchester. Gerçi onları kullanmak zorunda kalırsam ne yapacağım konusunda, ciddi şüphelerim vardı.
Fray Antonio silah taşımayı kesinlikle reddetti. Zaten yanlışlıkla tabancamdan birini ateşlediğinde, kurşun kulağımın yanından şarkı söyleyerek geçti ve Yangun şapkasının kenarını kesti. Bu ilahi adamın bedensel silahlarla ne kadar az ilişkisi olursa, hepimiz için o kadar güvenli olacağını genel olarak kabul ettik. Yangun şapkası yıpranmış bir derbiydi. Meksika'da giymek için daha uygunsuz bir şapka bulmak neredeyse imkansızdı. Ama nedense ona çok bağlıydı. Ve şapkasına delik açılmasına, birkaç gün boyunca Fray Antonio'ya sebepsiz bir soğuklukla tepki verdi. Silahlanma meselesinde en mutlu olan Pablo'ydu. Becerikli bir çocuktu. Bir revolver'ı ne kadar ustalıkla kullandığını gösterince, ona tarif edilemez bir sevinç verecek bir şey yaptım, o bilinmeyen silahın bir örneğini hediye ettim ona. Kendi tabancası. Pablo, o tabancayı aldığında en az 2 inç uzamış gibiydi. Yürüyüşü değişmişti. Sol kalçasını öne çıkararak, bu cesur savaşçının en görkemli parçasını herkesin görmesini sağlayacak şekilde ilerliyordu. Tanık olmak büyük bir zevkti. Bir süre ağız organı tamamen ihmal edildi. Bir gün sessizce ahıra girdiğimde, onu tabancasını El Sabio'ya göstermekle meşgul buldum. El Sabio biraz sıkılmış bir ifadeyle bakıyordu. Sanmıyorum ki Pablo iyi bir rol almıştı gözünde. Rayburn, keşif gezimizin daha küçük bir grupla daha etkili olacağına karar verdi. Hint ülkesini hesaba katmazsak, gerçekten güçlü bir insan topluluğu, daha az sayıda insandan daha güvensiz olurdu. Çünkü az sayıda insan, tehlikeyi daha derinden hisseder, daha dikkatli olur. Daha kolay yönetilir ve bir arada tutulur. Kaçmak daha kolaydır. Ve kavga kaçınılmaz olursa, her birimiz diğerinin desteğine güvenebileceğini kesinlikle bilirdi. Bu mantığı çok sağlam bulduk ve hemen kabul ettik. Rayburn şirketimize yalnızca 3 kişi ekledi. Fray Antonio'nun hakkında iyi konuştuğu 2 otomi Kızılderilisi ve kısa süre önce dağıtılan mühendislik birliğinde balta ustası olarak çalışmış Dennis Kearney. Dennis neşeli bir ruhtu. Kafasında İrlanda ezgilerinden oluşan kocaman bir repertuar taşıyordu. O ve Pablo hemen kaynaştılar. Ama ikisi de birbirinin dilini konuşamadığından, müzik, aralarındaki tek iletişim kanalı oldu. Pablo bize hemen, Roreo, Moore'un ağız organı versiyonunu sundu. Tamamen Meksika yorumluydu ve gerçekten nefesimizi kesti. Pablo çalarken Deniz kenarda dururdu. Başını yana eğmiş, El Sabio'nun eleştirdiği kadar dikkatle dinlerdi. Pablo bir yanlış yaptığında, cesaretli pasajlarda her zaman yaptığı gibi, Deniz elini sallayarak onu durdururdu. "İyi şimdi, sevgilim. Meksikaca için yeterince iyi, ama İrlandaca için hiç iyi değil, hiç bile." Sonra şarkı söyleyerek gösterirdi. İrlandaca, Roreo, Moore'un nasıl olması gerektiğini. Eski taş kemerler sanki çınlardı o sese, tüm bir bakır bando takımına fark attırabilecek bir müzik seviyesinde. Zavallı Deniz. Geçen gün bir org öğütücünün, Roreo Moore, çaldığını duydum. Ve Deniz'in o şarkıyı son duyduğum o anı, o neşeli, yürekli adamın gösterdiği kahramanca şeyleri, bir anda hepsi üzerime yıkıldı. Boğazımda bir sıkışma hissettim. Gözlerim doldu. O sabah çantaları katırlara yüklerken, önümüzdeki tehlikeli yolun sonunu görebilseydik. Pablo'nun mutluluğunu tamamlamak için, vicdanım biraz sızladı açıkçası, onu bizimle gitmesine izin verdiğim için, kalbinin uzun zamandır özlediği palmiye yapraklarından yapılmış yağmurluk ceketi aldım ona. Bununla, tabancasıyla ve seyahat sevgisiyle, aklının tamamen sevinçle dolmuş olduğu anlaşılıyordu. Yağmurluk ceketi hemen giydi. Ve El Sabio'nun bile sert bakışlarla karşıladığı pek çok saçma şey yaptı. Büyük eşya paketlerinden birini o küçük eşeğin sırtına yüklemek istediğinde, El Sabio o bakışı sergiledi. Birlikte çok daha iyiydik. Hareket vakti geldiğinde, Pablo'yu bulmakta epey güçlük çektik. Sonunda müzik sesiyle buldu yolumuzu ona. Uzak bir köşeye çekilmiş, Yangun o sabah ıslık çaldığı, Pop Goes the Weasel, havasını çalıyordu ağız organıyla. Birikmiş duygularını boşaltıyordu. Büyük otelin kapısından çıkarken, oldukça etkileyici bir süvari alayı oluşturduk. Cole National boyunca, şehrin ana caddesi boyunca ilerledik. Fray Antonio ve ben öndeyiz. Ardından Rayburn ve Young. Sonra Dennis Kearney. Arkadan 2 yük katırı, yanlarında 2 otomi Kızılderilisi yürüyor. Ve geçit törenini kapatırcasına, Pablo, yağmurluk ceketini giymiş, tabancasını dışarıda tutmuş. El Sabio'ya,
Sanki vali onu selamlayacakmış gibi bir onurla binmiş ilerliyordu. Pablo kesinlikle antiklimaktik bir doğaydı. Ama dünyada onu çok seviyordum. Fray Antonio, tarikatının kıyafetini giymişti. Bu ayrıcalık, vali tarafından özel olarak verilmişti ona. Kızılderililer arasındaki tüm seferler için bir güvence olarak. Şimdi gerçekten de dağ kabileleri arasında seyahat eden bir misyoner gibi görünüyordu ve yolumuzu birleştireceğimiz noktaya kadar güvenli bir şekilde ilerleme sağlayacaktı. Ben, bilgi dağarcığımı artırmak için Kızılderililer arasına dönen bir araştırmacı olarak tanıtmıştım kendimi. Rayburn ve geri kalanlar ise planlanan demiryolu hattı boyunca yeni bir keşif gezisi yapıyor görünümündeydiler. Bu kılığı sürdürmek için batı kapısından çıktık ve 2 gün boyunca batıya doğru yürüdükten sonra gerçek rotamıza döndük. Sonraki 2 haftanın ilerlememesini anlatmam gerekiyor, çünkü bu dönemde olağan dışı bir macera yaşamadık. Seyahatin sıradan olaylarının ötesine geçen bir şey olmadı. İstikrarlı ve hızlı ilerledik. Sonunda 300 milden fazla yol almıştık ve Aztek haritasının, kendi çizimimiz ve ölü keşişlerin Santa Marta görevinden 3,5 yıl önce kalan verilerin birleşimiyle belirlediğimiz noktaya yaklaşıyorduk. O görevden herhangi bir iz kalma ihtimali yoktu. Ama geçtiğimiz her kaya büyük bir dikkatle incelendi. Çünkü herhangi birinde, kralın sembolünü kazınmış bulabilirdik. 2-3 gündür çok vahşi ve ıssız bir bölgeden geçiyorduk. Batı ufku boyunca, çok uzakta, çıplak zirveleri gökyüzünde keskin bir çizgi çizen bir dağ sırası yükseliyordu. Aradaki ülke, paralel kayalık tepe sıralarından oluşuyordu. Bu sıralar, geniş ve sığ vadilerle birbirinden ayrılıyordu. Zemin kuruydu, kaktüs ve adaçayı çalılarıyla kaplıydı. Bu kasvetli monotonluğu bozan tek ağaçlar pita palmiyeleriydi. Ve hiçbir ağaç adı bu kadar karamsarlık taşımamıştır insanlığın tarihinde. İz yoktu. Dikenli çalılardan geçmek son derece zordu. Rayburn'un uzun yıllar Preyşi ile keskinleşmiş yetenekleri, bu vahşi doğada bir yol bulmak için zorunluydu. Zaman zaman Kızılderililer ve deniz, balta ve paçalarıyla önümüzü açmak zorunda kaldı. Tüm dikkatimize rağmen, ellerimiz kesildi, yırtıldı. Bacaklarımız, zavallı hayvanlarımızınkileri de içine katarsak, kanla kırmızıydı. Bu kurak atığın ölümcül kuruluğu rahatsızlığımızı büsbütün artırdı. Kuzeyden düzenli esen kuru rüzgar, ince tozu kaldırıyordu pişmiş zeminden. Kasırgalar, rimolinos, vadilerin aşağısında dans etmeye başladı. Sanki hayalet varlıklarmış gibi döndükleri bize çarptığında, yüzümüz dikenli tozla kaplanıyordu. Yaktı. Gerçekten yaktı. Su ancak kazarak bulunabiliyordu, her vadinin merkezinden geçen Oroyo yataklarında. Ve bu su her zaman çamurluydu. Güçlü bir alkali tadı vardı. Hatırladığım o yorgun topraklardaki tek zevk buydu. Hayvan hayatından hiçbir iz yoktu, bol miktarda çıngıraklı yılan dışında. Birkaç büyük akbaba zaman zaman tepemizde daireler çiziyordu. Sanki bizi takip ediyorlardı, susuzluktan ve yorgunluktan yere düşmemizi bekliyorlardı. Bu kasvetli yolculuğun 3. gününün sonunda, Büyük Batı Dağı sırasına çok yaklaşmıştık. O gece, küçük bir vadinin eteklerinde kamp kurduk. Bir önceki gecede kuru bir kamp kurmuştuk. 24 saat içinde kişi başına yalnızca bir pint su içmiştik. Pablo, eminim, kendi payının yarısını El Sabio'ya vermişti. Diğer hayvanlar için yapabileceğimiz tek şey, tozlu ağızlarını ve burun deliklerini ıslak bir süngerle silmekti. Acınası bir manzaraydı. Kanayan bacaklar, yorgun gözler, dışarı sarkık diller, titreyen yanlar. Fray Antonio, atını eğerden çıkarırken, gözlerinde yaşlar gördüm. Korkarım geri kalanımız kendi acılarımıza o kadar dalmıştık ki, hayvanlarımızın acısını tam olarak hissedememişiz. Sanırım bir insan, ancak o günler yaşadığımız gibi yaşadığında, suyun gerçek değerini anlayabilir. O gece kazarak su bulduğumuzda, içtik. Hayvanlar içti. Herkes doyuncaya kadar içti. Ve o sevinç, gizli şehri bulsaydık hissedeceklerimizden çok daha büyüktü. Kuyumuz, Oroyo'nun geniş kumlu yatağındaydı. İki etin arasındaki dar ve güzel çimenli bir vadinin ortasında. Suyun bolluğu ve tatlılığı, çimenin varlığı, bize gösteriyordu ki bu vadinin biraz yukarısında açık bir dere olmalıydı. İçtik. Hayvanlar içti. Hepimizin derisi patlayacak gibi doldu suyla. Ve bolluğu o kadar büyüktü ki, sonunda kurumuş yüzlerimizi, boyunlarımızı, kollarımızı yıkayabildik. Derilerimiz çiğ et gibi görünüyordu, sanki kırbaçlanmış gibi acıyordu. Ama ne önemli.
Artık niyetimiz ovaları geride bırakmak ve eteklerin kenarında, ana sıra dağla paralel yürümekti. Alkali tozu olan bir bölgede yıkanmaktan kaçınmak gerekir. Çünkü her yıkamada yeni toz daha derin bir tutunma kazanır. Ama bunun ötesinde, o kurak ovalarda daha fazla seyahat etmekten kurtulmanın rahatlığı vardı bu kararda. Aztek haritasına güven de sarsılmaya başlamıştı. Young açıkça hoşnutsuzluğunu dile getiriyordu. Ve hepimizin kalbinde bazı şüpheler filizlenmişti bu rehberin güvenilirliği konusunda. Sonuçta bu kelimenin gerçek anlamıyla bir harita değildi. Ve doğru yolu göstermesi, yalnızca bu ilginç sembolizmi doğru yorumlamamıza değil, aynı zamanda Meksikalı arkeologların Büyük Aztek göçü haritasına yönelik yorumunun doğruluğuna da bağlıydı. Eğer her iki yorumda yanlışsa, belki kralın sembolünün aranması gereken bölgeden yüzlerce mil uzaktaydık. 4 ya da 5 saatlik gün ışığı kalmıştı hala. Ama o gün daha ileri gitmeye niyetimiz yoktu. Hayvanların dinlenmesi gerekiyordu. Su çukurunun yanında çimlerde ziyafet çekiyorlardı. Bizim de yiyeceğe ve dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Young ve Deniz muhteşem bir akşam yemeği hazırladı. Pipalarımızı yaktıktan sonra, bir tür savaş konseyi topladık. Daha özgürce konuşabilmek için, hem İngilizce hem İspanyolca, 2 otomi kızılderilisi ve Pablo'yu ayrı tutmuştuk. Çimlerin üzerinde uzanmışlardı. Deniz'i ise ilk tepenin omzuna gönderdik, sabah ne tür bir yol bizi bekliyordu, bir göz atmak için. Seferin küçük üyelerinin henüz gerçek amacı bilmesinin doğru olmadığını düşünüyorduk. Kralın sembolünün izlerini bulursak, o zaman arayışımızın somut bir başlangıcı olacaktı. Artık yalnızca umut ve varsayım değil. O zaman Deniz, Pablo ve 2 kızılderiliye gerçeği söyler, kendi payları olup olmayacağını kendileri kararlaştırırlardı. Aklımıza hiç gelmemişti ki, koşullar öyle bir nitelik kazanacak ki, ne onların ne bizim başka bir seçeneğimiz kalmayacak. Önümüzde Meksika'nın bir haritasını açmıştık. Yanında Cacik'in bana verdiği harita ve Büyük Aztek göçünü gösteren haritanın bir kopyası. Ama ne kadar çok konuşsak, makul bir sonuca varmak o kadar zor oluyordu. Anladığımız kadarıyla, Santa Marta görevinin bir zamanlar bulunduğu bölgeyi iyice taramıştık. Ve kayalarda tek bir iz bile bulamamıştık. Bu bölgeyi tekrar taramak düşünülemeyecek kadar büyük bir işti. Ama tek alternatif de aramayı tamamen bırakmaktı. Kısacası, tamamen denizdeydik. Benim düşündüğüm, dedi Young, o yaşlı ölü keşiş ve o yaşlı ölü cacik, bize iş kurdu. İkisi de yalancı kemancılar. Gizli şehir yok, gizli hazine yok, gizli hiçbir şey yok. Hepsi başından sonuna kadar bir sahtekarlık. Ben kazığı çekip eve gitmeye karar verdim. Tam o sırada, dağlardan serin ve ferahlatıcı bir rüzgar gelmeye başladı. Henüz hafifçe esiyordu, ama gece tam anlamıyla üstümüzde olacaktı. Ve o belirsiz rüzgarla birlikte, Rory Moore'un melodisi süzüldü kulağımıza. Deniz'ti. Yolunu keşfederken yalnızlığını büyülüyordu. Pablo, çimlerin üzerinde rahatça oturmuş, sırtını El Sabio'ya yaslamış, sesi hemen yakaladı. Ve ağız organıyla eşlik etmeye başladı Deniz'in uzaktan gelen şarkısına. Sesler yavaş yavaş yükseldi. Daha yüksek, daha yüksek. Sonra birden sustular. Sadece Deniz'in kendi sesinden sıkıldığını düşündük. Ya da belki hiç düşünmedi bunu. Ama rüzgarla birlikte gelen aceleden, düzensiz adımların sesi. Bir anda hepimiz ayağa fırladık. Silahlarımıza uzandık. Çünkü Deniz'in bir şeyden kaçtığı belliydi. Ve Deniz'in kaçması, tehlikenin ciddi olduğu anlamına geliyordu. Kaçmak Deniz'in işi değildi. Neden bağırmadığını merak ettik. Cevap 10 saniye sonra geldi. Tepenin omzunun üzerinden sendeledi. Aramıza girdi. Ayaklarımızın dibindeki çimenlere yığıldı. Ağzından kan akıyordu. Burun deliklerinden kan akıyordu. Ve berrak göğsünden, bir okey geçmişti. Kızılderililer, diye nefes nefese kaldı. Bu çaba, ağzından yeni bir kan seli getirdi. Ama hafifçe ekledi. Ama onları yakaladım, Dave Wills, bir sürprizle karşılıyorlardı. Bu zafer dolu sözler. Deniz Kearney'nin bu dünyada söylediği son sözler oldu. Konuşurken burun deliklerinden yeni bir kan patlaması fışkırdı. Ağzında bir titreme geçti. Ve sonra öldü. İnanmıyorum ki çok insan Deniz'in yaptığını yapardı. Ciğerlerinden bir okey geçmişken, iyi bir çeyrek mil koştu. Sonra sevinçle öldü. Çünkü kampı uyarmayı başarmıştı. Rayburn durumu anında ele aldı. Çantaları ve eğerleri getirin, çabuk diye bağırdı.
Kızılderililer o tepenin etrafından gelip bizi burada, açık alanda yakalayacak. Yaklaşmayacaklar hemen. Uzaktan ok atacaklar. Bir hafta öyle devam ederlerse, işimiz biter. Tek şansımız vadinin yukarısına kaçmak. Önden savaşabileceklerimiz bir yere varmak. Yukarıda su var, sorun değil. Belki yeterince ateş edebiliriz ki vazgeçerler. Ya da yaklaşırlarsa en azından dürüst bir savaş yaparız. Konuşurken çalışıyordu. Hepimiz çalışıyorduk. Su ve yiyecek hayvanlarımıza yeni güç katmıştı neyse ki, ve hazırlanmamız şaşırtıcı derecede kısa sürdü. Ama Deniz'in getirdiği uyarı dışında, hiçbir işaretimiz olmamıştı. 100 mil içinde tek bir Kızılderili olmadığını sanırdınız. Yerde yatan o bedeni görmeseydiniz, her şeyin kötü bir rüya olduğunu düşünebilirdiniz. Gerçek olduğu son derece acı bir şekilde anlaşıldı. Son sürü hareket ederken, Otomi Kızılderililerimizden biri ulumaya başladı. Bir okey bacağından geçmişti. Alnımda keskin bir ısırık hissettim, bir okey az kalmış değmişti. Havada hafif, tuhaf bir uğultu vardı. Yalnızca çok sayıda okun birlikte uçuşu böyle bir ses çıkarır. Rayburn, zavallı Deniz'in cesedini kendi atıyla önüne aldı. Kızılderililer ona el sürseydi, lanet okursun, dedi. Ve biz Oroyo'nun kumlu yatağına çıktık. Katırları önümüzde sürdük. Otomi Kızılderilisi oku kısa bir şekilde kırdı ve dışarı çekti yaradan. Tam o sırada Yang'u gördük. Biraz önde biniyordu. Yarım durdu atını. Dağ yamacından dışarı çıkan büyük bir kayalık omzuna içtenlikle baktı. İşte senin kralının sembolü ve lanet olsun, diye bağırdı. Sonra ekledi. Hepimiz saçımızı kaybedecek durumdayken kralın sembolünün ne faydası var ki? Bir an içinde tekrar tam gaz ilerliyordu. Kayanın yanından geçerken herkes bakmak için döndü. Ve işte oradaydı. Uzun zamandır aranan işaret.